Bu bölüm girişimcilere esnek ve paylaşılabilir ofis çözümleri sunan Officera'nın sponsorluğunda hazırlandı. Hani biraz daha şey de yapabilirsin burada. Fake it till you make it diye bir laf vardır hani. Bitmiş gibi yap. Dünyadaki herkese bir ulaşmak istiyoruz. Almak zorunda değil herkes ama duysunu istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yani ürün aldırabilecek bir ürün. Satışı çok yüksek olacak şu anki ürünlere göre. Tecrübe ettiğimiz şeyler var yani. Çok dayak yedik bazı şeylerden ama yediğimiz dayakların sonucu edindiğimiz çok ciddi bir olgunluk var. Bu olgunluğu doğru ürüne birleştirerek ve doğru sermayeyle birleştirerek çok yüksek rakamlara ulaşmak istiyoruz. Artık sektör bu atık sorunundan kurtulacak. Kurtulduğu zaman da artık 3. nesil başlamış olacak. Biz de yeni Cooperative Quadro ismini verdiğimiz 3 boyutlu yazıcımızı duyurduk geçen ay. Bu da aslında bu 3. nesil yazıcıların en yeni örneği. Tabii benim ismim Fatih, Cooperate'in kurucu ortağıyım. Cooperate aslında 2020 yılında çalışmana başladığımız bir proje. İlk 3 boyutlu yazıcı sektöründe ürün yapmaya başladığımızda kendi 3 boyutlu yazıcımızı yapmıştık. O zamanlar zaten dünyada 3 boyutlu yazıcılar çok yaygın değildi ve %95 tek bas gücüne sahipti. O zaman renkli nasıl basabilir, bir renkli ekipman yapsak mı diye ilk aslında başladık. Yaklaşık bir 2 sene Ar-Ge yaptık. İlk ürünümüze ulaştık. Ondan sonra ilk ürünümüzü Kickstarter üzerinde pazara sunduk. Ortağım Hüseyin'le birlikteydik, o zaman 2 kişiydik. Çok ciddi bir Kickstarter başarısı elde ettik. 2 üniversite öğrencisi olarak 250 bin dolarlık bir satış yaptık. Ardından Pomuz Yatırım Turuna çıktık. 1500'den fazla ortağımız oldu. Ardından ekibimizi kurduk, büyüttük. 6-7 kişiye yükselttik. Ofisimizi daha büyük bir hale getirdik. Ondan sonra yine bu renkli baskı alanında yeni bir ürün ailesi geliştirdik. Chromaset ismini verdiğimiz ikinci nesil ürün ailemizi Ar-Ge'sine başladık. Onunla yine aynı Kickstarter üzerinden 500 bin dolarlık bir kampanyayla, bu sefer 2 kat bir kampanyayla pazara sunduk. Böyle sektörde her zaman aslında Ar-Ge'yi odağımıza aldık. 3 boyutlu yazıcıyı böyle seven, ilgilenen, biz de öyleydik ortamda ben. Ondan sonraki ekip arkadaşlarımızla, yani içerideki bütün şu anki ekip arkadaşlarımız olsun, ya bir 3 boyutlu yazı sahibi ya bir 3 boyutlu yazıcıyla alakalı geçmişi var, ilgisi var yani. Sektörü yakından takip ediyor. O yüzden hani bunun faydasını her zaman bu Ar-Ge süreçlerinde gördük. Şu anki yeni yazıcımızda da bugüne kadarki diğer bütün Ar-Ge ürünlerimizde de faydasını gördük. Fikrin kırılma noktası aslında biz 3 boyutlu yazıcılarla baskı hizmeti verirken insanlar renkli baskı soruyordu. O zamanlar %99'u tek renkliydi modellerin. Gören herkes bunun renkli olmuyor mu diye soruyordu. Biz de o zaman aslında bu soruyu sorduk, yani bu renkli nasıl olur? O zaman bir tane makine vardı bu dünyada yapan. Dedik biz bunu yapacak bir donanım yapalım, ekipman yapalım. Çünkü donanım her zaman daha mantıklı geliyordu bize. Ortağım mekatronik mühendisiydi. Ben o zaman uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyorum. Hani bize daha böyle mantıklı geldi bu. Çok böyle büyük bir pazar ve 3 boyutlu yazıcıların çok büyüyeceğine emindik yani. Hala eminiz. Yani çok hızlı büyüyor ama daha da büyüyeceğine eminiz. Aslında o da kırılma noktası oydu yani. Bu kadar büyüyecek aşikar bir pazarda nasıl böyle bir çözüm olmaz diye başladık aslında. Tabii yani bizim orada aslında kitle fonlama neden tercih ettik sorusu soruluyor. İlk Kickstarter'a çıktığımızda kitlesel fonlamayla ürünümüzü pazara sunduk. Orada bir kitlesel fonlama tecrübesi elde etmiştik. Ülkemizde de o zaman kitlesel fonlamayla yatırım, yani hisse bazlı kitlesel fonlama yeni çıkmıştı. Dedik bu tam bizlik, yani sen bildiğimiz bir şey, bildiğimiz alan ve o zaman kurumsal yatırımcılar da vardı görüştüğümüz, yani görüşmeler yapmıyor değildik ama süreçler çok yavaştı. Biraz daha hantal bir yapı vardı orada ve yani pazarlık süreçleri olsun, yönetimsel süreçleri olsun. Daha böyle bizim anlaşabileceğimiz, kafamıza uygun bir yatırımcı bulamamıştık yani. Ama bir tam o anda kitle fonlama karşımıza çıktı. Orada dediğiniz gibi biz de aslında ilk başta böyle bir şey bekliyorduk. Hani yatırımcılarımız bizim aynı zamanda satışçılarımız olur, pazarlamacılarımız olur, desteği olur diye. Gerçekten umduğumuzdan çok daha fazlasını gördük. Yani ilk yatırım turumuzda çok ciddi bir teveccüh oldu. O zaman için böyle kitlesel fonlama rekorları kırdık. Ondan sonra kampanyadan sonraki süreçte de her zaman böyle yatırımcılarımız sürekli işte mesela 3 boyutlu yazıcı içeren her şeyde böyle bizi etiketlemeye, bizimle alakalı. Hala mesela bugün bile daha geçen gün teknoloji içerik üreticisi bir yazıcı almış. Altına herkes niye komut almadın falan yazıyor bizim yatırımcılarımızdan. Yani böyle bir şeyi umuyorduk. Umduğumuzdan daha fazlasını görmüş olduk. Kitlesel fonlamadaki mekanizma bize hem çok hızlıydı kitlesel fonlama. Hani bizim süreçlerimiz çok hızlı sonlandı. Mesela ilk gün kampanyaya çıktık, bitti 2 kampanyamızda. Sonra paranın hesabımıza geçiş kullanmaya başlamamız vesaire falan hızlı olması da çok bence büyük bir etkendi. Aynı sene biz T3GSF'den de yatırım aldık. T3GSF aslında kurumsal yatırımcılarımızdan da önemli kurumsal yatırımcılarımız da var. Ama orada tabii biraz süreçler biraz daha yavaş olabiliyor. Daha kurumsal işleyen şeyler olabiliyor. O yüzden kitlesel fonlamanın bence önemli şeyi oydu yani. Sayı fazla olmasının yönetimsel bir sıkıntısı olmuyor. Ama aynı zamanda pazarlama, satış, marka veya sadece pazarlama satışta değil, başka konularda da yatırımcılarımızdan biz ofise geçerken mobilya ihtiyacımız olmuştu. Ofis mobilyası yapan bir yatırımcımız gelip destek olmuştu filan. Hani öyle şeyler de çok var. O yüzden kitle fonlamayı böyle geniş bir kapsamda düşünmek lazım. Gümrük
sorunları yaşadık. Sadece bir sorun değil aslında. Çok fazla o dediğiniz anı yaşayacak sorun yaşıyorsunuz. Gümrük oluyor, lojistik oluyor, stokla alakalı bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Teslimatla alakalı gecikmeler olabiliyor. Yani çok fazla aslında donanım girişimciliğinde bu açılardan riskler çok fazla. Hani tabii ki her şeyi planlamaya çalışıyorsun. Üretimini, Ar-Ge'sini, tedariğini, her şeyini, ama illaki bir zamanda kayma olabiliyor. Senden kaynaklı olmayan çok fazla şey oluyor. Mesela biz geçen gün toplu sevkiyatımıza Amerika'ya gönderdik. En büyük siparişlerin olduğu konteyner hasar gördü vesaire filan. Mesela orada tekrar bir göndermemiz gerekti. Stokta bu sefer kaydırmalar yaptık vesaire. Hani bunlar bence herkes belli bir kıvamda bunu yaşıyordur. Ya öyle ya böyle, mesela üretimde yaşıyordur, lojistikte yaşıyordur. O yüzden tabii ki o düşünce aklından geçiyor insanın. Bence geçmesi bir yandan güçlendiriyor. Yani acaba batacak mıyız? Acaba ne olsa batarız düşüncesi bence önemli. Özellikle donanım girişimcileri için çok önemli. Çünkü öyle nasıl batarız sorusunu sorup o kapıları kapatınca aslında batmamayı, hayatta kalmayı bence garanti altına alıyoruz. O zorluklar da öyleydi yani. Dediğiniz o gümrük sorunu olsun, diğer sorunlar olsun, bizim açımızdan bunu gösterdi yani. Batabileceğimiz her kapıyı kapatalım ki oradan batmayalım. Bence bir şeyin sürekli bunu düşünmesi gerekiyor. Yani işler çok iyi giderken bile ne olsa şu an işimiz biraz daha bozulabilir. Yani bu evham seviyesinde veya böyle kötü düşünme olarak değil. Tabii ki iyisini düşüneceğiz, iyisini hedefleyeceğiz, iyisini hayalini kuracağız, ama o ihtimali her zaman kafadan geçirmek lazım ki o şok etkisi, sürpriz etkisini yaşamadan o kriz anında oluşursa yönetebilmek için. Bugüne kadar Coprint aslında bir ekipman üreticisiydi. 3 boyutlu yazıcılara yardımcı ekipmanlar üretiyorduk. Bundan sonra aslında 3 boyutlu yazıcı üreticisi olarak küresel pazarda rekabet edeceğiz. Buradaki rekabet stratejimiz de Bambu Lab'in, ondan önceki Creality'nin, Elego'nun, bütün markaların doğuşunu, bazılarının batışını, bazılarının yükselişini, bazılarının krizlerini gördük, deneyimledik. Biz de içinde olduk, yaşadık. O yüzden Bambu Lab'in çıktığı ilk Kickstarter gününü biliyorum. Yani ilk Kickstarter geçirdiği ilk gün demiştim yani çok abes bir yerlere gelecek bu ürün diye şey olarak. Çünkü o anki pazardaki bizim Kickstarter'ımıza darbe vurdu mesela Bambu Lab'in. Aslında Bambu Lab çıkmasaydı bizim o zaman renkli baskıyla alakalı çözümümüz çok daha universal bir şey olacaktı. Ve rakipsiz olacaktı yani. Bambu Lab'in mesela bazı ucuz ürünleri bizim rekabetimizi falan etkiledi, ama pazarda bunlar var. Rekabet olacak dediğiniz gibi. Aynısı Bambu Lab'in ölçeğine gelmemiş ama şu an yeni başlamış ama Bambu Lab'den daha iyi gideceğini düşündüğüm marka da var mesela. Yani sadece Bambu Lab değil. Orada X olur, Y olur. Sektör, donanım sektörü olduğu için Apple, Samsung hikayesindeki olduğu gibi BlackBerry'ler vardı, Apple'lar oldu vesaireler. Oradaki bizim stratejimiz şu olmuş oldu. Ekipman üreticisiyken çok fazla bir ekipman üreticisi şirket yoktu dünyada. Onun mesela biz çok fazla ekmeğini yedik diyebilirim. Çünkü herkes 3 boyutlu yazıcı yaparken bizimki bambaşka bir ürün olmuş oluyor. Sizin bütün 3 boyutlu yazıcıları yükseltebileceğiniz, renklendirebileceğiniz bir ürün satıyoruz oluyordu. Şimdi onlarla aynı lige çıktığımızda, aynı klasmanda yarışırken bizim 3 boyutlu yazıcımızın avantajları onlardan farklı olmuş olacak. Yani ben her zaman şey diye anlatıyorum pazarı. 3 nesilde özetliyorum. İşte 2014'ten 2021'e kadar, yani bu yazıcıların evlere girebildiği andan itibaren tek renkliydi zaten yazıcılar. Çoğu böyle hantal, o eski gördüğümüz böyle profillerden oluşmuş yazıcılardı. 2020'den itibaren işte özellikle Bambu Lab gibi firmalarla renkli baskı artık bir trend haline geldi. Daha böyle kapalı kasa yazıcılar, daha böyle arayüzleri falan güzel yazıcılar. O yüzden radyo ekranı gibi ekranı vardı. Şimdi hepsinin en kötü bir arayüzü var yani. Telefonun özellikleri var vesairesi var. O yüzden şu an ikinci nesil bunlar oluştu, ama ikinci nesilde çok ciddi bir atık ve zaman problemi var. Siz bu model, örnek veriyorum, tek nozzle'la renkli baskı yaparken bu model 4 saat sürüyor. Siz bunun burasına yazı yazdığınızda bu model 16 saate çıkıyor. Ve 100 gramsa 400 gramda atık basıyorsunuz. Bu şu an sektör standartı oldu. Bambu Lab aslında bunun bir müsebbibi. Ondan dolayı şu an bizim düşüncemiz artık sektör bu atık sorunundan kurtulacak. Bunun kurtulduğu zaman da artık 3. nesil başlamış olacak. Bunun yavaş yavaş dünyada örnekleri var. Biz de yeni Coprint Quadro ismini verdiğimiz 3 boyutlu yazıcımızı duyurduk geçen ay. Bu da aslında bu 3. nesil yazıcıların en yeni örneği. Biz de tamamen 4 farklı baskı kafasına sahip 3 boyutlu yazıcıyla bu sorunu çözüyoruz. Her renk kendi kafasından basılıyor. Bu sayede renk geçişlerinden kaynaklanan zaman ve atık maliyeti oluşmuyor. Bu sayede kullanıcılar hem çok daha hızlı hem de çok daha az atıkla ürünlerini üretebilir hale geliyor. Sektörün kırığını biz böyle yakalamaya çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi biz her zaman Ar-Ge'ye odaklandık. Yine Ar-Ge'ye odaklanacağız. Bir sonraki ürünün Ar-Ge'sini düşünüyoruz hala arka planda. Çalışıyoruz, geliştirmelerini planlıyoruz. Çünkü en önemli rekabet bence burada. O süreç şöyle oldu. Biz geçen sene Çin'e gitmiştik. Bir 20 gün falan durma planımız vardı hani oradaki işlerimizle alakalı. Creality ile de biz 2 yıldır tanışıyoruz, görüşüyoruz. Ara ara böyle görüştüğümüz oldu. Creality bizim standımıza gelmişti. Formnext'te, dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcı fuarında. Demişlerdi hani görüşelim, Çin'e bekliyoruz falan. Çin'e davet etmişlerdi. Sonra Türkiye'de falan bir etkinlik vardı. CEO'su orada denk gelmiştik. O davet etmişti. Ondan sonra işte yani ilk toplantıda dedik ki biz işbirliği yapmak istiyoruz. Ona dedi ki biz de sizle yapmak istiyoruz. Hani biz de renkli baskı alanında bir şeyler yapmak istiyoruz. Pazarla alakalı konuştuk. Renkli baskıyla alakalı konuştuk. Bizim sunumumuzun ilk sayfası vardı. Oraya ben direkt
direkt şey yazdım yani şeffaflık yazdım böyle altına. Clearness yazdım. Hatta doğru tam çevirisini bilmiyorum ama clearness yani şeffaflık olarak şey yaptım. Dedim ki çok açık konuştum onlara. Dedim ki biz böyle bir şirketiz. Yani çok devasa böyle 53 kişinin çalıştığı bir şirket değiliz. Ama dedik yani 2019-18'deki fotoğrafımızı gösterdik. Bak renkli baskı alanında bu zamandan beri çalışıyoruz. Kreatif maillerimiz var böyle 2021 yılında. Diyoruz ki bak size renkli baskı ekipmanı yapalım. Onları falan görünce mesela bayağı etkilendiler. Aslında vizyonumuzun doğruluğunu ispatladık orada. Biz 2021'den beri diyorduk ki kreatif renkli baskı çok önemli. Siz de bir renkli baskı ekipmanı yapın diyorduk. 2022'de Bumble App çıktı. Kreatif aslında bunun ne kadar hatalı olduğunu gösterdi. Yani o yüzden aslında biz öyle o kadar mahcuplardı böyle. O süreçler çok uzun sürdü. Hani böyle bizim o 20 günlük seyahat 45 güne uzadı yani bu şeyden dolayı böyle vizemizi uzattık vesaire filan. Hani 45 günün sonunda artık anlaşmaya vardığımız zaman ister istemez gururlanıyorsun. Çünkü şey diyor yani mesela bizim tercümanımız vardı orada Mehmet. O da böyle bütün böyle büyük Türkiye'deki aklınıza gelebilecek teknoloji şirketlerini düşünün. Orada onların işlerini yapıyor, destek oluyor. Tercümanlık olsun, başka işler olsun. O mesela şey diyordu yani ilk defa hani bir Çinlinin bir Türk teknolojiyle alakalı bu kadar Türkiye'ye şey yaptığını görmüştüm falan demişti. Hani o bizi orada ister istemez şey yapmış oldu. Hani ben şey açısından bakıyorum olaya. Satış olarak şu kadar kâr ederiz, bu kadar para gelir vesaire tabii bunları düşünüyoruz ama ben daha çok orada marka olarak baktım. Hani algı olarak baktım. Çünkü bizim globalde yeni bir şirketiz. Devam etmek istiyoruz. İşte şimdi yeni yazıcımızı yapıyoruz. Farklı ürünler yapmak istiyoruz. Yani sektörde oyuncu olmak istiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir doğrulamaydı aslında. Yani kendimizi doğrulamamız açısından sektörün en büyük üreticisine kendi teknolojimizi doğrulamış olacaktık. Ki devamında duyurduğumuz andan itibaren de öyle olmuş oldu. Sonra Formnext fuarında, CS fuarında onların standında ürünümüz yer aldı. İşte influencer işbirlikleri, basın bültenleri vesaire. Şu anda Creality'nin 11 farklı ülkede sorununda Corprint yazdığınızda çıkıyor ürünler, satılıyor, ediliyor. Sonuç olarak o işbirliğinin olmuş olması bile bizim açımızdan bir achievement oldu. Yani başarı olmuş oldu. Hedefimiz olabildiğince hızlı bir şekilde çünkü operasyon olarak şu an 3 kıtada operasyonumuz var. Olgunlaştık belli alanlarda. Çok fazla tecrübe ettiğimiz şeyler var yani. Çok dayak yedik bazı şeylerde ama yediğimiz dayakların sonucu edindiğimiz çok ciddi bir olgunluk var. Bu olgunluğu doğru ürüne birleştirerek ve doğru sermayeyle birleştirerek çok yüksek rakamlara ulaşmak istiyoruz. Buradaki amacımız da sadece bir üründen bir senede çok yüksek satış yapmak değil. Ar-Ge ile diğer ürünleri besleyip bir ürün ailesi oluşturmak. Yani şu anki hedefimiz Coprint'i global 3 boyutlu yazıcı şirketlerinden biri haline getirip bunu da rekabetçi bir şekilde sektöründeki herkese rekabet edebilen bir firma. Yani bunu Bumble App de dahil, Creative de dahil. Yani şu demek değil. Biz girip Bumble App'in pazarını alacağız demek değil. Hani bu böyle 500 bin dolarla 1 milyon dolarla olacak işler değil. Çok çok daha yüksek rakamlar olabilecek bir şeyler. Ama bizim amacımız bunu bir anda yapmak değil zaten. Önemli olan orada Ar-Ge'ye yatırım yapabilmek. Biz bu kaslarımızı güçlendirmek istiyoruz. Oradaki niyetimiz de biraz daha sektörde kendimizi böyle konumlandırmak. Hani ekipman olarak başladılar. Sen renkli baskıyla alakalı en eski firmalardan birisiyiz. Bak renkli baskı yapan firma yeni renkli yazısını sunmuş algısı üzerinden. Çok ciddi bir Kickstarter'la bunu viralite olasılığını arttırarak çok daha yüksek yerlere ulaşmak istiyoruz. Yani kurumsal satışlar olsun, normal son kullanıcı satışları olsun. Dünyadaki herkese bir ulaşmak istiyoruz. En azından almak zorunda değil herkes ama duysunu istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yani ürün aldırabilecek bir ürün. Yani satışı çok yüksek olacak şu anki ürünlere göre. Ve şu anki ürünlerde mesela zayıf olduğumuz işte bayi alanları vardı. Bayide biraz zayıftık. Çünkü hani ekipman ürünü olduğu için her bayi girmek istemiyordu. Bazısının teknik personeli bile yoktu yani. Sadece al-sat yapıyordu. Kurumsal olsun mesela okullar. Türkiye'de mesela 5000 tane kurum var. Sadece bunlara 3 boyutlu yazıcı versek milyar lira üzeri ciro potansiyeli var. Aynısının Amerika'da kaç katı vardır sence? En az 20 katı. 50 katı belki. Amerika'sı, Avrupa'sı diye düşündüğünde. Orada sana potansiyel olarak 50-60 milyar TL'lik bir sadece kurumsal satış potansiyeli var eğitim sektöründe. Yazıcının hedef kitlesi çok geniş. Bundan sonraki amacımız da yazıcının farklı çeşitleriyle işte pazarda böyle kült bir model bırakmak istiyoruz. Mesela Ender serisi vardı Creality'nin. Bumble App'in bence X1 Carbon da A1 de kült bir seri oldu yani şu 2-3 sene içerisinde. Hani öyle bir seri bırakmak istiyoruz bu Quadro ile. Quadro bence öyle bir ürün olacak. Çünkü herkes artık bence 3. nesile dönecek. Pazardaki atıksız olarak bence 3 sene içerisinde herkes atıksız yazıcı yapar hale gelecek. Ama bu Quadro'da bunların içinde böyle bir ilk havası verecek. Mesela çünkü Ender'den sonra o kadar çok Ender benzeri model yapıldı ki veya Bumble App A1 yaptı. O kadar fazla A1 modeli var ki şu an piyasada. Klonu diyeyim hatta daha açık tabirle. O yüzden amacımız biraz daha onu yapmak. İlla ki bizde kopyalanacak. Bizdeki teknolojiyi başka da yapacak. Demek istediğim mevzu orada müşteri de markayı biliyor, firmayı biliyor, ürünü biliyor, teknolojiyi biliyor. Biz her zaman sana ona güvendik. Müşterimiz her zaman bizi anladı yani. Bizim ürünlerimiz karmaşık bir üründü. Çok endişe ettik mesela karmaşık bir ürün çıkarmasak mı falan. Ama müşteri dedi ki verin dedi yani. Biz ona yaparız. Ben anladım dedi yani yapmak istediğimiz şeyi. Çünkü 70'ten fazla yazıcıyı yükselten bir ekipman kiti yapıyorsun. Hiç yapan yok. En fazla yapan 2 tane 3 tanesini yapıyor. O yüzden yazıcıdaki amacımız da bence herkes çok net anlayacak. Tabii bu bizim elimizde. İyi anlatmak zorundayız. Hedefimiz de işte bu ürünle başlayan bir ürün ailesini pazarda artık gerçekten herkes tarafından bilinen şirket olarak yer almak. Asla yapma diyeceğim şey
asla pes etme demek isterim. Çünkü yani prototip aşamasına getirdiysen, ki biz en çok zorlandığımız yerlerden birisi orasıydı aslında. Prototip aşamasında çünkü çok yalnızsın. Çok düşük bütçelerle çok zor bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bizim ilk prototipler de öyle, hatırlıyorum yani, Hüseyin'le o bizim 6 metrekare ofisimiz vardı. Dün dünyadan habersiz bir şeyler geliştirmeye çalışıyorsun ve satış, pazarlama, operasyon, her şey çok zor. O da zor. Ar-Ge de çok zor. Prototip de çok zor. Ama oraya kadar gelmişsen şöyle düşüneceksin yani. Diğerleri bir şekilde hallolur diye bakmak lazım. Biz Kickstarter'a çıkarken hiç bilmiyorduk ne olacağını. Hani yüksek mi olur, alçak mı olur, anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Bir de bizim bir tane prototipimiz vardı Kickstarter'a çıktığımızda. İkinci üründe de mesela biz prototipken yaptık Kickstarter'ı. Mesela şimdi Quadro'da böyle yapmayacağız işte. Quadro'da yatırım turundan çıkmamızın nedenlerinden birisi de hani prototiple değil de seri üretim bitmiş bir ürüne Kickstarter'a çıkalım. Çünkü seri üretim bitmiş bir ürüne çıktığında çok daha fazla kişi ikna oluyor. Diyor ki bu ürün sana bitmiş. Oradan alayım diyor. Ama prototiple çıkarsan şu oluyor. Diyor ki ben bunu bitince alayım. Daha şu an prototip aşamasında. Veya çok az bir fon atayım diyor. Asıl sonra para koyarım diyor, yani yatırım yaparım diyor. O yüzden o tavsiyeyi verebilirim mesela. Seri üretimle bitmiş bir üründe Kickstarter çıkmak çok daha iyi etki yapar. Ama biz de aynı yoldan 2 defa geçtiğimiz için bütçen olarak, zaman olarak doğru zamandır, prototipinde çok iyi çalışıyordur. Prototipi göster. İnsan anlar yani. Asla korkma. Çünkü her malın alıcısı vardır lafı çok doğru bir laf. Ki günümüzün küresel dünyasında o doğru alıcıya ulaşmak da çok kolay. O yüzden bence olabildiğince prototipe verdiğin emeğin karşılığını almak önemli. O yüzden lansman olur, işte bu satış olur, gidip mesela ürünün bitti, çevreyle alakalı bir şey. Git hemen çevreyle alakalı kuruluşlara göster ürününü, anlat. Hani biraz daha şey de yapabilirsin burada. Fake it till you make it diye bir laf vardır, hani bitmiş gibi yap, anladın mı? Mesela ürünün bitti, şunu yapıyor. Siz bunu alır mısınız? Alırım dersin mesela, ürünü bitirdiğinde alacağını en azından kafanda görmüş olursun. Yani orada şey de çok büyük bir yanılgıdır yani. Ürün bittiği an çıkarayım, ürün bittiği güzel, biraz daha güzel olsun, biraz daha güzel olsun. Onun sonu yok yani. Hiçbir zaman sonu yok. Mesela biz de bu üründe çok daha farklı şeylerimiz de vardı. Daha böyle çarpıcı bir şey yapma şeyimiz falan vardı. Dedik ki ya aslında bu bile çok fazla sektör için şu an. Abartmayalım dedik yani. Hani ilerideki ürünlerde yaparız. Hani Ar-Ge'nin öyle bir mükemmelliyetçiliği iyi ayarlamak, dozajını iyi ayarlamak lazım. Tabii ki mükemmel olacak ürünlerimiz. Ama bunları yaparken bir şeyleri kaçırmamak lazım ki sen prototip aşamasından bahsettin. Prototip aşamasında eminim çok fazla şey daha imkansız olacak. O imkansızlar içerisinde prototipe ulaştıysan artık ondan sonra o özgüvenle o emeğin sana onu versin. Benim en büyük şeyim oydu. Diyordum ki yani buradan biz para kazanmayalım ama şu emeğimizin karşılığını alalım diyordum mesela. Bu para olarak değildi aslında. Hani bu müşterisi olsun. Maliyetinin karşılasın yine önemli değil. Ama diyordum şunun karşılığını alalım yani. Çünkü o kadar çalıştık. Yani sonuçta inançlı da insanlarız. Diyorduk ki yani tevekkül olarak diyorduk ki bunun karşılığında bir şey olması lazım. Gerçekten hani çok daha fazlasını görmüş olduk. Yani Kickstarter süreci, sonra fon bulucu süreci. Bir anda böyle bir ayda hem şirketimizi kurmuş olduk. Hem Kickstarter'ı 500 tane müşteriye ulaşmış olduk. Devamında da hep öyle gitti yani. O yüzden yani asla o konuda umutsuzluğa düşmemek lazım. Olabildiğince biz de tabii şanslıydık. Herkes o kadar şanslı olamayabiliyor konum itibariyle, zaman itibariyle. Ama bence asla umutsuzluğa düşmeden son bir şey olmayacak diye düşünüyorsan olmaz yani. Düz mantık. O yüzden prototip yapıyorsan sen olacak diye düşünmüşsündür. Olacak diye düşünmekten vazgeçme. Aynı düşüncede kal. Bence %100 karşılığını görürsün. En kötü öğrenmiş olursun. Bir sonrakinde çok daha fazla karşılığını görürsün. Onu tavsiye edebilirim yani. Nacizane. Müşteri yazıcı. Cooperate. Exit. Cooperate. Çin. Çin'le alakalı çok kişi var. Buradan Jessica diyeyim. Bizim Jessica Çin'deki personelimiz. En çok Çin'le alakalı saygı duyduğum kişi odur. Onu söyleyebilirim. Kickstarter Quadro. Yakında Kickstarter'da. Cooprint. Bebeğimiz bizim ya Cooprint. Yani biz hep öyle derdik yani bebeğimiz. Biraz büyüdü artık. Hani hala bebek ama artık böyle çocuk şeyine gelmiş oluyor yaş olarak. Çünkü 2022'de kurulduk aslında resmi olarak ama öncesinde bizim Cooprint adı altında çalışmaya başlamamız 6-7 yılı buluyor yani, böyle 2 üniversite öğrencisiyken düşünsenize Cooprint'te çalışmaya başlıyorsunuz. Hani biz de artık böyle hep böyle genç girişimci gençler, hep böyle gittiğimiz yerde böyle genç girişimci. Biz de artık olgun girişimci olmak istiyoruz çünkü çok fazla emek verdiğimiz bir sektörde çalışıyoruz. Onun karşılığını alacağımız ürünler, karşılığını alacağımız stratejiler yapmaya çalışıyoruz. Güzelmiş konsept. O ne diyor gibi oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Cooprint Quadro'yu ilk kez galiba anlatmış oldum. Hem yeni yatırım turumuzla alakalı da bilgi vermiş olduk. Bundan sonra da inşallah Kickstarter zamanı tekrar bir araya geliriz. Kickstarter üzerine tekrar konuşacağız Cooprint Quadro'nun. Teşekkür ederim. Size de çok başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun.